Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım için yeni haftayı konuşuyoruz. 1 Şubat 2022 haftasında bakalım sizi nasıl enerjiler bekliyor. Şimdi bir Güneş Uranüs karesi ile başlıyoruz aslında. Yeni ay etkisi olmasına rağmen burada bir takım zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Özellikle 8. ev ve 11. evinizle alakalı bir hareketlenme ve bir bırakma enerjisi var burada. Satürnyen bir yeni ay olduğu için belki bir şeyi yıkıp yerine başka bir şey koymakla alakalı. İki güçlü gezegenin etkisi var burada. Şimdi Satürn de bu işe dahil olduğu için sanki böyle ekstra gelirlerle alakalı bir şeyi bırakıyoruz ve bununla alakalı yerine yeni bir şey koyuyoruz. Daha orijinal, daha modern bir şey koyuyor gibiyiz. Belki bunu sosyal çevrenizden alacağınız bir takım desteklerle yapacaksınız. Ve hatta öyle de bir şey yapacaksınız ki bu aslında asıl işiniz olacak gibi görünüyor. Buradan tabii beklenilen bazı maddi kaynaklar varsa bunlarla alakalı zorlanmalar var arkadaşlar. Fakat ay ilerleyen günlerde buradan çekilecek. Sırasıyla 9. ev, 10. evinizi, daha sonra 11. evinizi ziyaret edecek ve enerjiler biraz daha yumuşayacak haftanın ilerleyen günlerinde. Özellikle salıdan itibaren salı çarşamba günleri bunu daha net görebilirsiniz. Peki güzel enerji yok mu? Olmaz olur mu? Var tabii ki. Burada 9. evinizde Jüpiter var ve 11. evinize, 7. evinize burada çok güzel üçgen yapmış. E, Dolayısıyla hani ben diyorum ki burada aşk hayatınızla alakalı özellikle güzel gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Satürn sizin zaten 7. evinizin yöneticisi olduğu için belki de bu sorunu siz eşiniz kaynaklı yaşayacaksınız. Eşinizin gelirleri ya da eşinizle olan ilişkinizle alakalı bir takım zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu zorlanmalar biraz daha öğretici olacak sizler için. Yani burada yeniden bir yapılanma var. Özellikle eş kaynaklı. Belki eşinizle alakalı bir sorunu çözmekle alakalı güzel gündemleriniz olacaktır arkadaşlar. Şimdi başka neler var diye bakıyorum. Plüton'un, Merkür'ün, burada Venüs'ün e, ve Mars'ın çok güzel açıları var arkadaşlar. Dolayısıyla ben aslında güzel gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Hatta bebek sahibi bile olma şansınız var bu dönemde. Yani bu yeni ayı takip eden 10-15 gün içerisinde bu gündemleriniz oluşacaktır diye düşünüyorum. Fakat işte parasal kaynaklarınızla alakalı belki biraz zorlanma yaşayabilirsiniz. Özellikle doğum haritanızda hava ve toprak e, enerjileri fazlaysa bu enerjiyi çok net göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada Şiron sizin zaten 10. evinizde olduğu için iş alanınızda sürekli sıkıntılar yaşıyorsunuz bu dönemde. Ama bu yeni ayda Mars'ın enerjisi çok güzel mesela. İş alanınızla alakalı da bir takım güzellikler olacaktır diye düşünüyorum. Biz şimdi tabii ki kartlarımıza soracağız. Bakalım kartlarımız deste ne söyleyecek? Denge kartı. Öfkeli olduğunuz bir konuda belki eşinize, belki iş yerinde patronunuza, iş arkadaşınıza e, bir sanki böyle hezeyan yaşamışsınız. Bir ayrılık enerjisi. Bu daha çok aslında duygusal hayatınızı ilgilendiriyor gibi geldi bana. Burada bir kopma durumu olmuş gibi görünüyor. Fakat güç sizde arkadaşlar. Kopma olmasına rağmen ilişki bağı da hala devam ediyor görünüyor. Bir şekilde devam ediyor yani. Ve bir şeylere önderlik etmeniz.
Daha doğrusu sizin adım atmanız bu dönemde doğru olacaktır. Fakat burada çok fevri olarak bir şeyler yapmamaya çalışın. Öfkenizi biraz daha tutun arkadaşlar. Çünkü bu Güneş ve Uranüs'ün karesi gerçekten insanı çileden çıkarabilir. Yani o konuda sizi uyarmak istedim. Zaten kartın söylediği de bu. Çok güzel bir şansınız olacak. Belki tekrar barışmayla alakalı bir şansınız olacak arkadaşlar. Tabii siz bunu şans olarak görür müsünüz? Onu bilemiyorum. Kendi hayatınız neler yaşıyorsunuz tabii ki ben bilemem. Ama bunu şans olarak gösteriyor deste. Evet, bir takım tartışmalar, sürtüşmeler, belki ilişkide manevi olarak bir takım kopmalar olabilir. Bakın bunların dış etkilerle gelmiyor olmasına dikkat edin lütfen. Yani dışarıdan mı sizi acaba yönlendiriyorlar yoksa siz gerçekten ilişkinin dinamiklerini görerek mi bunu yaşıyorsunuz? Bu önemli bu dönemde ve bitme kararı da verebilirsiniz bu fevri kararlarla alakalı. Bunların etkisiyle arkadaşlar. Yani bitmesi şimdi bir bitiş enerjisi var. Yok diyemeyeceğim. Eğer bu tartışmayı yaşamazsanız ilişki devam eder. Ama haftanın 3. 4. günü cereyan edecek bu tartışma. Eğer mahal vermezseniz bu tartışmaya ilişki devam eder arkadaşlar. Eğer yok ben e, bu tartışmayı yaparım ya da dayanamam diyorsanız bu ilişkinin bitme ihtimali var arkadaşlar. Tabii ki burada Selena'nın gelmesi diyor ki evet bu ilişki biter ama başka ilişkilere açık olursun diye bir de mesajı var burada. Şimdi zaten duygusal hayatınızla alakalı bir açılım da yapacağız arkadaşlar. Ben bu bitiş açılımlarını hiç sevmiyorum. Moralim bozuluyor yani. Toprak ikilisi. Evet. Burada sanki sürekli size birileri izliyor ya da birileri yönlendiriyor gibi bir durum söz konusu. Yani ses kalabalığı çok fazla. Belki bu hayatınızla alakalı size yapılan yorumlarla bağlantılıdır. Burada bir değişim enerjisi var ama arkadaşlar dediğim gibi yani siz burada tartışmalara mahal vermezseniz bu ilişki devam eder aslında. Kafanız karışık. Evet, kafanız karışık. Ama burada bir mutlu son da var. Yani bazı arkadaşlar demek ki bu dönemi sakin atlatacak gibi görünüyor ve şifalanma enerjisi var. Bir hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz var. Fakat yani burada bakın evli çiftler daha çok ya da evli çift derken uzun süreli beraberlik yaşayanlar ya da ilişkisi oturmuş arkadaşlar için daha çok çıkıyor. Bir sıkıntıyı alt ediyorsunuz. Daha ılıman yaklaşarak bir sıkıntıyı alt ediyorsunuz. Evli olmayan arkadaşlarım için burada bir evlilik yolu da gözüküyor aslına bakarsanız. Evet, beraber hani kenetlenip bir sıkıntının üstüne basıp geçiyor gibisiniz. Allah'ıma şükürler olsun. Umarım da böyle olur arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oldum şu anda. Daha önce çıkan açılımı görünce moralim bozulmuştu ama şimdi keyfim yerine geldi. İlişkim de yok, gönlüm de boş diyorsanız bakalım sizin için neler söyleyecek. Evet, bu konuda biraz sıkıntılısınız. Hiçbir şey yok hayatımda. Bomboş diyorsunuz sanki. İnsanlara güvenim de kalmadı diyorsunuz. Daha önce yaşadığım ilişkiler vardı da ne oldu diyorsunuz. Arkadaşlar, şimdi bakalım size neler söyleyecek. Yani çok blokaj koyuyorsunuz gerçekten. Belki uzak yollardan mesafe, aranızda mesafenin olduğu bir noktada bir kişi görünüyor arkadaşlar. Hava grubu burçlarından bu. Size zıt karakterli bir kişi olabilir.
Belki bu kişi evlenip ayrılmış olabilir veya bu sizin eski eşiniz olabilir. Yani tamamen yeni bir enerji diyemiyorum arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bu kişiyle bir fırsatınız olabilir demiş deste. Evet, bugünlük bana bu kadar söylüyor. Yeni açılımlarda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zamana kadar. Blogumu da ziyaret edersiniz. Hepinizi çok seviyorum.